Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere bomba gibi bir tarifim var. Tek hamur yoğuracağız. Hem tatlı hem tuzlu kurabiye yapacağız. Kıyır kıyır diyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımızı yoğurma kasemize alalım. Böyle kıyısını köşesinde iyice sıyırıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı su. Ben bunları gram ölçüsü olarak da infobox'a ekliyorum, bilginiz olsun. Su çok önemli, hemen belirteyim, en önemli püf noktamız. Bir tane yumurta. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Bakın sevgili arkadaşlarım, kabartma tozunu çok fazla eklemeyin. Kurabiyenizi çok gereğinden fazla kabartır. Bir tatlı kaşığı hafif tepeli yeterli. Bir tatlı kaşığı da sirke ilave ettik. Üzüm sirkesi de olur, elma sirkesi de hiç fark etmez. Şöyle bir tahta kaşıkla kısaca karıştıralım. Daha sonra unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek yine tahta kaşığımızla kabaca yoğurup karıştırıp yoğurmaya başlayalım. Toplam un miktarımız 3, maksimum 3,5 su bardağı kadar. Lütfen dikkatli ekleyin. Ununuz fazla olmasın, az da olmasın. Ben kıvamını şimdi size göstereceğim. Bakın sevgili arkadaşlarım, orta yumuşaklıkta son derece güzel, böyle hoş bir kurabiye hamurumuz hazır. Şöyle size yumuşaklığını detaylıca da gösteriyorum. Şu anda ana hamurumuzu hazırladık. Yani bu ilk başta yoğurun, birkaç dakikada hamurunuz hazır oluyor. Şimdi bu hamurunuzu tam böyle 2 eşit parçaya bölelim. Ayrı bir kase hazırladım. Onun içine de ekliyorum. Hemen belirtmek isterim. İnanın ki bu kurabiyeyi yapın sevgili arkadaşlarım. Hiç kimse aynı hamurdan yaptığınızı mümkün değil fark edemeyecek. O kadar güzel bir sonuç alıyorsunuz. Ben de şöyle bir göz kararı 2 eşit parçaya böldüm. Tuzlu kurabiyemizin içerisine 1 yemek kaşığı çörek otu, 1 çay kaşığının ucu, yani yarım çay kaşığı kadar da tuzumuzu ilave edip güzelce yoğuralım. Çörek otu yoksa susam da ilave edebilirsiniz. İkisi de yoksa sadece tuz ekleyip yoğurabilirsiniz. Güzelce yoğurdum ama çörek otu çok yakışıyor, onu belirteyim. Şimdi tuzlu kurabiyemizin hamurunu hazırladık. Onu şöyle bir kenara alalım. Diğer kurabiyemize, yani bu da tatlı kurabiyemiz, 1 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri, 1 paket vanilya şekeri ve 1 yemek kaşığı nişastamızı ilave edelim. Buğday veya mısır nişastası olabilir. Hafif tepeli 1 yemek kaşığı yeterli. Şimdi bunu güzelce yoğuralım. Geçen bir tarifimde civcivler söylemişti. Selva abla, biz yediremedik, çok zor oldu diye. Ben burayı kesmeden gösteriyorum. Ben bütün tariflerimi elimle yapıyorum. Yani videoya kaydetmediğim bölümleri siz sıkılmayın diye geçiyorum. Şu anda da görüyorsunuz pudra şekerini ve nişastayı hamura nasıl yedirdiğimi. Yaklaşık 1,5 dakika mı 1 dakika mı aldı diyebilirim. Kıyısını köşesini bakın sevgili arkadaşlarım, iyice toparlayıp yumrukluyorum, katlayarak iyice yedirin. Yani bütün malzemeler birbirine tam anlamıyla yemiş olsun ki kurabiyemizde harika bir sonuç alalım. Ve tatlı hamurumuz da hazır. Yumuşaklığını da görüyorsunuz. Şimdi 2 hamurumuzu da hazırladık. Tatlı hamuru kenara alıyorum. O biraz bekleyip dinlensin. Tuzlu hamurumuzla şekil yapmaya başlıyorum. Burada hemen belirtmek isterim. Arzu ettiğiniz şekli verebilirsiniz. Ama tuzlu kurabiyelerde benim tavsiyem her zaman bu simit formu vardır ya, hani simit şekli. En güzel o oluyor. Hamuru biraz elime aldım. Göz kararı parmaklarımın ucuyla kopararak tezgaha dizdim. Ve daha sonra her bir parçayı elimle şöyle bir kısaca bir beze yaptım. Tezgahın üzerinde rulo yapıp 2 ince ucunu üst üste gelecek şekilde birleştirerek yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye aldım. Tekrar gösteriyorum. O parçayı elimle bir yuvarlıyorum. Daha sonra tezgahta silindir yapıyorum ve 2 ucunu birleştirerek bitiriyorum. Şu anda tuzlu kurabiyelerimizin hepsini yapmış olduk. Bu vermiş olduğum tariften tam 1 tepsi tuzlu kurabiyemiz çıktı. Kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 20-25 dakika pişmeye gönderdim. O pişerken biz de tatlı kurabiyelerimizi hazırlayalım. Kenarda beklediği için onu şöyle bir tekrar bir yoğurun. Hafif bir üzerinde bir kabuk oluşmuş olabilir. Şöyle bir yoğurdum ve aynı şekilde parmak uçlarımla kopararak tezgaha cevizden biraz küçük bezeler alarak dizdim.
Ve daha sonra bir tane kürdan kullanacağız. Daha doğrusu bir çöp şiş yapılıyor ya, uzun. Bir tane ondan gerekli. Onu desen yapmak için yardımcı olarak kullanıyorum. Elimizdeki bezeyi yuvarlayalım. Daha sonra tezgahta yaklaşık 15 santim olacak şekilde silindir yapıp bu şişimize sarıp daha sonra elimizle ittirerek çıkaralım. Yani bu vermiş olduğunuz şekil, bakar mısınız? Böyle bombili bombili, çok muazzam bir şekli oluyor. Kalıp kullanmıyoruz yine ama pastanelerdeki gibi çok güzel bir sunumu var. Tekrar gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Ben bu şekli sanırım 4-5 yıl önce tuzlu kurabiyede vermiştim. Hatta şu anda Instagram, YouTube, her yerde kullanılan bir teknik. Çıkışı bana ait aslında. Bu defa da tatlı kurabiyede kullandım. Çıkarırken çok ittirin ki böyle bombili oluşmuş olsun. Tatlı kurabiyelerimiz de fırına gitmek için hazır. Onu da alıyorum. 25 dakikanın sonunda tuzlu kurabiyeler pişmişti. Onu fırından çıkardım ama kokusunu anlatamam. Böyle bir koku yok. Müthiş. Ve tatlı kurabiyeleri fırına veriyorum. Tuzlu kurabiyeleri bir tele aldım. Çabucak soğuması için ki ben sunumu da hemen yapabileyim diye. Ve 25 dakikanın sonunda tatlı kurabiyelerimiz de pişti. Yüzeyine serpmek için 2 tatlı kaşığı pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı tarçını daha önce karıştırıp hazırlamıştım. Onu da bir süzgeçle sıcak kurabiyelerin üzerine hemen dökelim. Çünkü sıcakken tutar, soğuduktan sonra tutmaz. Bu da minik bir püf noktası, aklınızda bulunsun. Ve bütün kurabiyeleri tele aldım ve sunum için hazır. Sizlere detaylı gösterip en çok sevdiğim doku testine geçiyorum. Çok büyük bir kolaylık sevgili arkadaşlarım. Tek hamur yoğuruyoruz, hem tatlı hem tuzlu kurabiye yapıyoruz. Kıvamı, lezzeti güvenle yapabilirsiniz. Hatta ben bunu kız kardeşime götürmüştüm. Kız kardeşim bir neredeyse pastane işletiyor. Bir simitçisi var. Böyle bir şey yemedim abla dedi. Yani çok lezzetlidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Burada biraz sessiz kalayım ki siz kıyırlığını tam videoda görün. Bunu çöp şişle yapmıştık. Sanırım detaylı duydunuz o ezme anındaki kıyır ve nasıl böyle ağızda dağılan bir kıvam. Bu da tuzlu kurabiyemiz. İkisinin şekli de kendine özgü ve çok güzel. Yine ben birazcık şöyle bir size her tarafını gösteriyorum. Altını tam böyle pembeleşmiş, tam kıvamında. Biraz sessiz kalıyorum ki o meşhur kıyır sesi duymanız için. Sanıyorum detaylı duydunuz sevgili arkadaşlarım. Bugünkü verdiğim tarif çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Sıcak yaz günlerinde balkon, bahçe keyfinize eşlik edecektir. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.